Ulan geldin de evin tavanını niye kapatmıyorsun mübarek adam? Bir de ev sahibisin. Mutfak diyorum ne kadar. Tamam değilim ben, tamam doğru. Abi şimdi kızı öğrendik. Heh. Ormanı şimdi geldiği zaman ormanı söyleyelim. Taşı öğrenelim, kanı öğrenelim. Bakalım sebep ne? Ya Abi acaba miras aynı abi evin olayı olmasın. olabilir ya. Olabilir. Ya bu ne mirasmış ya? Çocuğu alıp nereye götürmüşler? O çocuk da şu an yaşamıyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuz geçenki videomuzla alakalı olacak. Bugünkü videomuz abi geçenki videomuzu gördün. Evet. Gittiğimiz yerde değirmen taşı, orman, ondan sonra taş, başımıza gelenler, Ne istiyorsun? kanlar. Yani siz de arkadaşlar siz de gördünüz. Ben bu konu hakkında abi dayımla görüştüm. Dayımla uzun uzun konuştum. Dayıma anlattım, dedim dayı bir orman var. Ortada kaybolan bir kız var. Değirmen var. Değirmen taşı var. Bunlar hakkında dedim. Bir de dedim elimizde kan geldi Eşref abinin başında. Dedi benim haberim var. Ben dedi çoğu şeyden haberdarım dedi. Ben dedi sana bir tane dedi bilgin bir tane Hristiyan bir davet göndereceğim dedi. Hristiyan mı? Hristiyan dedi. Ha. Ha, bilgin. Sen o bilgini çağıracaksın dedi. O çünkü orayla alakalıymış. Ha. O bilgin de o bölgedeymiş. Dedi ki o bilgini sizin davetini vereceğim. Sen o bilgini çağıracaksın. O bilginden öğreneceksin. Senin bildiğin şeyler değil dedi. O bildiğin çok yanlış şey var dedi. Allah Orada Allah. orayla alakalı. Dedim dayı bildiğim ne var? Hani dedim bize anlat dedim. Biz de bilelim dedi. Ben biliyorum dedi. Ben şimdi sen dedi kendin çağır, kendin sor, kendin öğren dedi. Kendin yazıyorsun zaten dedi. Bunu araştırıyorsun. O da biliyor ya benim araştırma içinde olduğumu. Hem araştırmana katkı olur dedi. Hem de dedi kendin öğrenirsin. Hristiyan bilgi, onun bu Hristiyanlığın alimlerinin bir... Bilgini, Hristiyan bilgini dedim. alim. Dedim dayı sen şimdi ben Hristiyan çağırıyorum dedim. Bu şimdi bize sıkıntı vermesin davette. İşte saldırma yok dedi. Bu dedi bilgin Hristiyandır ama sonradan Müslüman olabilir dedi. Şu an Hristiyan dedi. Bilgini çağıracaksın, o bilgin size anlatacak dedi oranın akıbetini. Her şeyini. Her şeyini anlatacak dedi. Oh şükürler olsun. Kızı da anlatacak dedi. Ben biliyorum dedi şu an kızda dedi. Sen dedi şimdi çağırdıktan sonra beni arayacaksın dedi. Ve dedi onun söyledikleri seni şok edecek dedi. Ne diyor ya? He, ben de dedim ki tamam o zaman ben hemen bana ver dedim daveti. Daveti gönderdi. Zaten bayağı bir çalıştım. Akşama da dedim ki Eşref abiyle konuşuruz bu konuyu. Dedi ki kapalı bir ortamda davet yap. Aklıma direkt Çaylık Düzü geldi. Tamam. Büyüğü çıkardığımız yer. Oraya gideceğiz. Abi daveti yapacağız. Çağıracağız. Ve ora hakkında her şeyi öğreneceğiz abi. En çok merak ettiğim ne biliyor musun abi? Hadi kanımanı geçtim. Kızı merak ediyorum. Ormandaki o sesleri merak ediyorum. Yahu ben Sesler neden geliyor? savur yemeği yemedim biliyor musun? Yemedin değil mi abi? Yiyemedim ya. Geçmedi Ulan bazen. nasıl bir şeydi? Abi çok fenaydı ya. Acayip kötüydü ya orası. Abi hava 2 gün önce nasıl sıcaktı şimdi nasıl? Belki orası gene yanıyor. Bilmiyorum Bilmiyoruz olabilir. ki. Olabilir abi. Bilmiyoruz ki. Orası gene sıcaktır. Abi elinde ne var öyle oynatıyorsun? Hakan'ımın fındığı. Aa buldun değil mi fındığı? Arabadaymış. Arabadaydı he. Ben Hakan'ıma ben söyledim ben kaybetmeyeceğim. Ne zaman tanışırsam Hakan'ıma vereceğim. Kaça vereceğim bunu? Hakan'ıma mı? He. Hakan'ıma bunun yanına yemin olsun bir teneke de fındık vereceğim. Bir teneke fındık. Hakan yaşadın. Hakan'a bir teneke fındık vereceğim. Hakan'ın emeği üstümüzde var abi. Allah hak razı ediyor. olsun. Hakan'ım olsun. Hak ediyor. Ya diğer bir bacımız daha vardı. Onlar hani Aslıhan, o vardı. Deli Fişek var. Bu deli fişekte dün Şimdi bizim moderatör arkadaşlar Hasan var. Hasan Tilki. o mavi yazılar şey mi oluyor? Onlar moderatör arkadaşlarımız. Buradan bizim Moderatör tam moderatör ne lan? kanalımızdaki moderatör arkadaşlara buradan selamlar gönderiyorum. Deli Fişek, Kenan Komutan. O komutan mı? He, Kenan Komutan. Bir kere ben ona deli fişekten yanlış anlamasın komutanım. Şimdi bende de biliyorsun 3 tane yeğen var komutan. Aha. Allah Ha, sen hani yeğenlerin, yardımcıları olsun. sen yeğenlerin de komutanı. Ya ha. hiç sorma, bir tanesi vardı 3,5 sene Afrin'de görev yaptı. Abi. Hani bir hatırlar mısın 38 sene bir askerimiz şehit oldu. Evet, evet. Benim yeğenim çay almaya gidiyor. O zaman oradaydı. O çayı alıyor arkadaşıyla. Arkadaşı Adıyamanlı mıydı? Şimdi yalan söylemeyeyim. O şehit olanlardan mı? Yok yanındaki Tamam. arkadaşı. Adıyamanlı mı dedi bana. Ya bir yer dedi bana işte. Kalktılar çay almayacaklarmış tepsiyle. Gidiyorlar işte ocakta dayı dedi 150 metre falan dedi. He. Orada arkalarına bomba düşüyor.
Orada benim yeğen kafayı yedi zaten. Evet. Tedavi medavi gördü. Sonra işte Batı'ya gönderdiler. Abi o zaman bile bizim psikolojimiz bozuldu. Bak şimdi şeyde, Sen düşünsene abi. işte şimdi o olmadı, o komando Aha. bir de şeyin, o kaç yıllık böyle uzman çavuş. Şimdi şeyde Hakkari Yüksekova'da. He, Hakkari'de. Orada görev. Allah işini gücünü rast etsin. Amin, Buradan amin. bütün silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize Rabbim yardımcıları olsun. Sonsuz, Sonsuz. Sonsuz yardımcıları olsun. Buradan tüm şehitlerimize de rahmet. Amin. Amin. Kalan ailelerine de Allah sabır versin abi. Amin be kardeşim. Amin kardeşim. Ne bileyim. Biz bundan kurtulacağız. Hı hı. Senin dediğine göre dayımız Evet. onun aslını, şeyini, her şeyi belki de biliyor. Bize söylemedi. Çünkü siz dedi bulun ki sizi izleyenler de ikimiz için de neyin ne olduğunu tamamen iyi anlayın ki hani yanlış anlama Ömer'im. Şimdi Dayımız şunu bize söylemek istedi benim anladığım kadarıyla. Her şeye zıplamayın demek istedi. ya dayım diyor ki kendin öğren, kendin şey yap. Hah. Abi bir de şu şimdi araştırma içinde gidersin. Tamam çatallı bir yola girersin. Ondan sonra bakarsın o yol yanlış. Doğru da olabilirdi abi. Çünkü biz sonuçta araştırma içindeyiz ama. Ama şimdi doğruyu öğreneceğiz. Bakacağız o seslerin sebebi ne? Çünkü herkes merak ediyor. Ben merak Bak, ediyorum. benim kafama takılan şu oldu. Yarım saatlik yola biz 7 dakikada gittik. Evet. 7 dakikanın için o köprüyü de geçtik. Biz koruma duası okudun mu? Hatırlıyor musun? Koruma duasını okumadım. Ha, onu bile okumadık. Bak Abi, nasıl oldu? Ben her videoya başlamadan önce koruma duasını okurum. Yola çıkmadan önce okurum. Hatta herkese de söylerim. Ben o gün koruma duasını okumadan gittim. Ve biz orada abi sen düştün. Ben bir iki sefer benim ayağım burkuldu biliyor musun? Şişti ayağım. Ayağım şişti. 2 defa burkuldu orada dönüş buyur dönüş işte. yolunda. Giderken senin ayağın kaydı neredeyse dereye düşüyordun. Görmedim o çukuru. Bak, o uçuru ben gene göremedim. Güneş ama Ha. güneş ışık vurunca göremedim. Abi o koruma duasını okusaydık bizim ne benim ne elime kan bulaşırdı ne senin Hiçbir şey başına. olmayacak. Hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey olmayacak. Bak duayı okumadık. Evet. Zaman içine bize bir zaman yolculuk yaptırdı. Evet. O arada. O arada biz bir astral seyahat Ama ben yaşadık. sana ne dedim? Saate baktım. 12'de çıktık. Orada ben saate baktım 12.007 idi. 7 dakikada oraya gittik ki orası bizim yürüyerek hemen saat. yarım saat sürüyordu. Ben sana dedim Ömer bu nasıl? Bak sonradan dedim sana. Bak, Abi bu nasıl videoyu da oldu? hiç kesmedik. Bak biz yürürken de bir de şey vardı. Biz orada yavaş yavaş yürüyoruz. Hızlı da yürümüyoruz. Yürümedik. Hani desem ki hızlı gittik oraya çabuk Ama ulaştık. eyvallah diyeceğim. O da var. Bu Şimdi nasıl oldu? abi soracağız. Gelen Öğreneceğiz. bilgine soracağız. O bilginle artık bir istişare edeceğiz. Ormanın akıbetini, kızın akıbetini, o kanların akıbetini her şeyi öğreneceğiz. Ondan sonra orayı kapatacağız. Evet. Orası bitecek. Orası bitecek kardeşim. Ondan sonra kardeşlerimizin istediği yere artık çıkacağız yola. Allah izin verirse. Evet. Artık herhalde 2 günde gider geliriz oraya. Gider hamama mı? Hamama. Hamama gideceğiz abi. Hamama gideriz. Ondan sonra ne zaman gideriz abi? Bayram geliyor. Ramazan bitecek zaten. 3-4 gün kaldı. Olsun. Bayramda zaten 3-4 gün bir şey yapamayacağız. Bayramda gideriz. Daha iyi olur. Olabilir Bir abi. şey yapacağız. Başka çaremiz mi? Abi geçelim videomuza. Gidelim. Davetimizi yapalım bir an önce çağıralım. Ben inan ki merak ediyorum. Hmm. Yani gelecek olan bu bilgini ben merak ediyorum. Evet. Ben de merak ediyorum abi. Gerçekten merak ediyorum. Ya biz bir yalanın içine itildik. Evet. Gittiğimiz mesler tamam onu geçtim de. Abi biz sadece taşı alıp almaya gitmiştik. Yalan dediğim Hani- yani. Çocuk mucuk. Ha o çocuk. Ya bir yalan var. Abi zaten Ya bir şey tutarsızlık var. ya, bir şey Biz var. daha önce çağırdım. Ben daha önce ormana gittim. Orada bir davet yaptım. Bana dedi ki siz dedi o kızı kendi aranızda arayın. Bu alemde aramayın dedi. Bir tane bana varlık öyle söylemişti. Demek ki doğru söylemiş. Ulan belki de öyle bir şey yok mu lan? Olabilirdi abi. Olmayabilirdi. Ben aklım ermedi ya. Bir bakalım abi. Dur ha bu funda cebime koyayım. Buradan selam göndermediğimiz bütün arkadaşlarımıza buradan selamlar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Abi selam göndermediğimiz arkadaşlarım çoğu hani alınabilir. O yüzden kusura bakmasınlar. Güzel kardeşlerim. Biz bir aileyiz. Bakın tekrar söylüyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. Darılma, küskünlük aramızda olmasın. Aha 56.000'i geçtik değil mi? Evet. Biz bir aile olarak. Evet. Allah'ımızın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bizim de üzerimize olsun. Amin. Bizim bir selamımız gönül açıyoruz mesela diyelim bir kardeş bir selam. O selam hepinize yanlış anlamayın. Bunda gırgınlık sakın olmasın. Siz o neydi o Ne? sohbet Canlı sohbet.
Ben onu şimdi bu akşam da bir söz söylemiş kardeşim bir tanesi de. Ha. Hani Eşref abimiz yok mu? Benim çocuk söyledi. Ha. Ben de abdest alıyordum. Ya giremedim işte. Evet. Yapamadım ben giremedim çünkü namaza geç kalıyorum. Hani o yüzden şimdi kurban olduklarım sakın yanlış anlamayın. Hani ben onu demeye çalışıyorum. Anladım abi. Hani Yok abi yok. Abi selam şeyini de şöyle yaparız. Bayramdan sonra şimdi Ramazan ya. Ramazan biraz yoğun geçtiği için bir liste yaparım abi. Yazarım arkadaşlarımızın isimlerini. nasıl 56 bini? 56 bini değil. Hani en çok bize işte selamla ilgili konuşanlarda Heh. en çok aktif olan diyelim. Aktif olanların isimlerini gördüklerimizi yazarız ya da bir gönderi oluştururum. Gönderinin altına selam isteyenler ismini yazsın. Oraya yazarlar, en fazla ne olacak? Kaç tane gelecek? 56 bine gelecek. Hepsini de okur muyuz? İddiasına girerim. 56 binde gelecek. Bence de gelir. Gelir ben kardeşlerimi tanıyorum ben. O zaman öyle o topa girmeyelim. O yüzden toplu Allah'ın rahmeti ve bereketi Tamam. üzerine olsun diye Allah'ın kardeşlerim. rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Başka bir şey diyemeyeceğim. Evet. Diyemiyorum ki ne diyeceğim başka? Aynen abi. Ya abi videomuza geçelim. Hadi geç hadi Hadi geçelim. bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Amin abi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi geldik gene evimize. Aşk yuvamıza geldik. Evet abi. Burada ne yaşadık ya? Öyle diyoruz ama hani aşk yuvamız falan bizim bunu tabii espri olarak söylüyoruz. Evet. Allah'ın izniyle güzel kardeşlerim. Allah izin verirse gerçekten aşk yuvası olacak. Niye biliyor musunuz? Şu soruların bir cevabını bir alalım. Başka da tövbe olsun hiçbir şey istemiyorum. Abi bu evi de soralım mı gelene? He? Bilgin sonuçta. Bu evi de soralım mı? Hani biz büyüyü çıkardık. Ha. Başka bir şey var mı? Temiz mi burası? Temiz olduğunu biz emin olduk. İyi de tamam da büyü yapan zaten belli kardeş o adamın kardeşi yok. Yok gene başka bir şey var mı diyelim. Ha tamam. Temiz mi değil mi? Bir soralım. Ya sor o kadar detaya girmeyelim yani. Biz havuzdan kurtulalım. Zaten bulduk abi. Ama tabii sen bilirsin de. Hani biz Meşi'yi çağırıp Meşi'yi soracaktık. Biz bari bilgin gelmişken bir şeyler daha sor. Ama dayım da işte dayım eşiği niye kabul etmedi? Hani olmuş. Abi bu bilgin dedi. Meşi dedi bilmeyebilir. Doğru. Ha, dedi bu bilgin dedi. Bunun dedi çevresi çok genişmiş abi. Ne diyor ya? Bu daha çabuk öğreniyormuş şeyleri. Abi şöyle rütbe var ya. Kıdem. Kıdem böyle rütbe. Bu biraz daha rütbeli. Bu her şeyi öğrenmek istediğin çok çabuk öğreniyor. O zaman Ha, Meşi mesela gittiği zaman bir yere mesela bir şeyler abi sen sorduğun zaman bir soruyu mesela Meşi anında gidip öğreniyor ya. Şimdi Meşi'ye farklı söylerler. Yanlış bilgilendirebilirler. evet, doğru. Ama buna korkudan bir şey diyemez. Buna yalan söyleme şansları yok. Aynen. O şekilde olabilir. Abi bundan sonra bütün davetlerimizde hiçbir şekilde unutmayalım şu duayı okuyalım abi. Bak işte koruma duası okuma. Aynen. Koruma duası okuma. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yedurru ma'asmihi şeyin fil ardı ve les-semai ve huve semi'l. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şeyin fil ardı ve les-semai ve huve semi'l. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şeyin fil ardı ve les-semai ve huve semi'l. Arkadaşlar bu koruma duasını siz de her seferinde okuyun. Sabah 3 defa, akşam 3 defa kesinlikle okuyun. Kazadan, beladan, her türlü fenalıktan korur. Biz şimdiye kadar devamlı okuduk. Okuduğumuz için Allah'a çok şükür başımıza hiçbir sıkıntı gelmedi. Ama o gün okumadık ve büyük sıkıntı yaşadık abi. Yani o yüzden inşallah bundan sonra da unutmayız. Bundan sonra da devam ederiz. Abi şimdi Bilge'nin davetini yapayım. Bir an önce gelsin. O kadar merak ediyorum ki. Ömer benim de aklıma şu takıldı. Bu bilgine Allah'ın selamını verelim. Çünkü dayın hani, vereceğiz mi yani? Hristiyan. Merhaba diyelim. Ya da ama nereden büyük ama tamam da hani dayın dedi ya belki de Müslüman da olur. Yok belki Müslüman ileride Müslüman olabilir. Tamam. İleride olabilir. Şu an Müslüman değil. Tamam. Dayım bununla görüşüyor. Ama bizim Allah'ın selamını da versek hani Hristiyan da olsa yine o selamı alır. Bir şey hani dayın görüşüne göre. Dayım görüşüyor bilmiyorum. Selam veririz abi. Ya ver Allah'ın selamını. Belki senin o selamın bunun Müslüman olmasına vesile olabilir. Olabilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsun. Evet. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun Evet. diyorsun. Hani belki o sıra kalbine bir şey damlayabilir. O yüzden yani belki dokunabiliriz Ya abi. bir de şimdi mübarek Ramazan ayı ya. O yüzden diyorum ben. Evet. Ömer'im ne diyeyim? Şu sır bir çözülsün de. Abi çok merak ediyorum bakalım ne olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım mutfağa. Gelmiş ya bak. Karşı odunlar var bak.
Ulan geldin de evin tavanını niye kapatmıyorsun mübarek adam? Bir de ev sahibisin. Mutfak da ömre bedel. Allah'ım sen yardım et kurban oğlum Rabbim. Abi davet açık. Açık kardeşim. Bakalım. Yavaş. Gel abi bekleyelim bakalım. Ha şuraya her baktığımda var ya meseğin görüyorum ha meseğini. Meseğin abi. Meşi değil. Mesleğini mi diyor? Meseğin abi. Ya dur Allah Allah benim ilaç. Tövbe estağfurullah. Bebek dua ettireceğim ben. Kafayı duvara vuran meseğin. Lan kafasında çelik mi vardı ne vardı onun ya? Aa, nasıl vuruyordu duvara ya? Güm. Ama onlar öyle ses Abi çıkarıyorlar mı ya? o kafayı fiziki bir şekilde vurmuyordu. Bak o sesi de kendi yapıyordu. Kafayı vurur gibi yapıyordu. Çünkü fiziki Lan bir değil. şey vardı onda ya. Çünkü Tabii. benim ulan düşünüyorum. Ya bunlar diyorum böyle bir şey var mı bunlarda? Bunlarda böyle bir şey olamaz abi. Olamaz. Yani şöyle kafayı gerçekten duvara vuramaz. Vuramaz işte. Ha, ama o vurur gibi yapar, o sesi de yapar, sen zannedersin gerçek vuruyor. Ama Ömer o an nasıl denk geliyor öyle? Evet. Zaten Yapıyor. onun vurması bizim Onur'un hiç düşmek. Abi kimse görmedi. Burada masa vardı. Şurada. Çok merak Allah! Git buradan! Git buradan! Onur! Git buradan. Onur! Çık şuradan. Onur! Çık buradan. Kapıyı şimdi bak lan. Kapıyı aç. Onur o masayı kaldırdı, devirdi. Ulan o masayı biz ikimiz kez zor getirdik. Abi çok ağır bir masa. Onur o masayı bir devirdi. Masa yere düştü, mumlar, tas hepsi yere düştü. Demek ki o korku adamı var ya o korku adama neler yapıyor. Abi insan korktu mu her şey yapabilir ya. Sanki biz korkmadık ya. Biz tamam bayağı gene alıştık. Evet abi çıkmadı. Öyle hep gidiyoruz hep olduğumuz yerde kullanıyor. Dayım dedi de aslında çabuk gelir dedi de. Değil mi? Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Aracına ha? bak bak. Abi gelmiş bak. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhaba diyor abi. Ve aleyküm ve selam ve rahmetullah. Ne terk ediyorsun? Bize ismini söyleyebilir misin? Ben Ebu Tan. Ebu Tan mı? Ebu Tan. Ebu Tan, biz seni buraya bir şeyler öğrenmek için çağırdık. Bundan haberim var diyor. Evet. Dayım Oo. söyledi. Evet. Dayım ne diyor? Ebu Tan, benim gittiğim bir orman var. Bu ormanda küçük bir kız çocuğu kaybolmuş. Bundan haberin var mı? Evet. O kız çocuğu ormanda kaybolmadı. Aa. Evet. Ormanda kaybolduğu bir uydurmadır. Aa. O kız çocuğunu yakınları başka bir yere götürmüş. Hadi canım. Evet. Millet ne diyor? Ve bu olay yaklaşık 120 sene önce oldu. Şu an o kız çocuğu bile yaşamıyor. O zaman bu uydurma ha. Evet. Peki bu uydurmanın sebebi neydi? Bazı anlaşmazlıklar. Anlaşmazlıklar abi. Nasıl yani? Kendi aile arası mıymış? Neymiş? Aile arasında
Miras sorunları gibi bir şey. Allah Allah. Peki bizim o çığlıklar, sımırlıklar neylesin? Ebu Tan. Peki bu ormandaki çığlıklar? Aha. Ormandaki çığlıklar dedin gitti. Oh. Abi. Aslında gitmedi de. Bana bak. Heh. Yoruluyor mu? Abi enerji topluyor. Şimdi kayboluyor. Önce görünüyor ya. Göründüğü zaman bir enerji harcıyor abi. Dur şöyle. Göğsüme sancı girdi. Çocuk. Aha. Yani ne oldu? Çocuk. Hı. Ormanda falan değilmiş. Bu bir yalanmış. Bu bir uydurmaymış. O zaman bunu uyduran kim? Bizim millet. Bunu uyduran şey abi kızın ailesi. Onu götürenler. Hani kız çocuk ölmem. Yok ölme yok. Ormanda da değilmiş. Oo doğru mu acaba? Dayın ne dedi? Doğruyu söylüyor dedi. Doğruyu söyler dedi. Bu bilgin doğruyu söyler dedi. Abi her ormanda değilse O ormanda o sesler neydi? Onlar neydi? Neyin nesiydi? Ömer? sesleri öğreneceğiz abi. Şimdi gelsin. Bu millet biz duyuyoruz. Evet. Bu millet de duyuyor. Herkes duyuyor. Abi cihaz da kaydetti. Tamam. Peki bu neyin nesi? O kan neyin nesiydi? Taşlar neyin nesi? Tamam değirmen. Tamam doğru. Abi şimdi kızı öğrendik. Heh. Ormanı şimdi geldiği zaman ormanı söyleyelim. Taşı öğrenelim. Kanı öğrenelim. Bakalım sebep ne? Ya Abi acaba miras aynı abi evin olayı olmasın. olabilir ya. Olabilir. Ya bu ne mirasmış ya. Çocuğu alıp nereye götürmüşler? O çocuk da şu an yaşamıyor diyor. Tabii canım 120 sene geçti. 120 sene geçmiş. O Öldü çocuk şu an- gitti ya. Tabii ömrü yetmez. Tabii canım. Bu olay çok eski o zaman. Yani 120 senelik bir olay. Asırlar geçmiş üstünden ya. Abi bu köylüler niye bir tuhaf anlatıyor ya böyle? Yahu bizim... Ben oraya kız aramaya gittim abi biliyor musun? Bir tanesi bile diyorlar ki kimisi diyor ki yeni olmuş. Kimisi diyor 20 sene önce olan bir şey. Kimisi diyor 10 sene önce olan bir şey. 120 yıl geçmiş kulaktan kulağa. Yahu bir sene İngiliz bilim adamının bir lafı vardı. Hiç denk gelmedin mi? Hı. Dünyada bir hükümeti bir dakikada kurup bir dakikada yıkan ülke halkı Türk halkı. Türkiye değil mi? Bizim halkımız hepimiz biz bile hep siyasetçiyiz. Her şeyi biz çok iyi biliyoruz. Ama aslında bakarsan bir bilgimiz yok. Abi Allah'tan biz etli süt diye bilmiyorum da. İşte Abi yanlış gördüğümüz zaman düzeltelim. Ama siyasetli bizim işimiz değil. bizim işimiz değil ya. Bak adam sana ne diyor? 20 sene önce olmuş. Ya 120 sene olmuş. 120 sene ya. olmuş. Bu ne demek ya? Bizim ne işimiz olur onunla? Abi o zaman oradaki değirmen de 120 yıl önce yapılmış değil mi? O belki de fazladır Ömer. Daha fazla. Daha fazladır. Yani 120 yıl önce bu olay oluyor. Ulan Bu çocuğun- değirmen de eski. Yani eskidir. He. Peki o çığlıklar neyin nesi? Hani biz hala neyi zannediyoruz? O çocuğun çığlıkları zannediyoruz. Biz daha fazla çocuklar var zannediyoruz. Alakası bile yok. Baksana. Evet. Ebu Tan. Aynı yerde yok. Aynen abi. Aklımda mı çıktı? Var mı kaçkın? Yok abi gözükmüyor. Bekleyelim. Ulan arkadaş be. Ebu Tan bilgili bir insan. Abi şey biraz ama ha, değil mi? Ürkütücü biraz. Heybetli. Heybetli, ürkütücü. Ama şey yapmıyor bak. İnsan gibi konuşuyor. Bak biz soru soracağız. Soruyu sormadan bize cevabını veriyor. Veriyor. Ve de biz hiç bir kere sor. Abi. Ömer Heh. devamlı söylüyor. Abi niye söylüyor biliyor musun? Biz onu çağırmadan önce o bizi öğrendi. Dayıdan dolayı. Bizi öğrendi. Ne soracağımızı belki daveti yapacağımızı da biliyordu. Biliyordu. Aha. Vay arkadaş be. Ben şimdi çok merak ediyorum. O ormandaki o sesler, o çığlıklar neyin nesi? Ormanın sesi değil mi? Kapa şu büyük lambayı ya. Kapa gözüme çok oluyor yani. Ulan mübarek adam. Geldin havuz tavanı niye kapattın? Havuz tavandan aşağı bir şey inecek diye korkuyorum. Tavanı mı? Ha ya.
Abi oranın kapağı şu değil mi? Evet, ama baksana adam ağaç getirmişler gene. Ne için getirmişler? Tadilat yapacaklar herhalde. Olabilir abi. Abi Ebu Tan gelmiş. Bak ilk defa sevindim geldiğine. Ebu Tan he. Ama güzel de bir ismi var ha. Evet. Ebu Tan. Ormandaki sesleri soracaktık. Kayboldun da. Bu ormandaki sesler neyin nesidir? Ormandan gelen o sesler Yahudi, Hristiyan ve Mecusi büyücülerin savaşı sonucu Hadi canım. oluşmuştur. Yuh. Büyücüler ne yaptı oraya? Bu büyücüler her biri oraya birer tılsım bıraktı. Aha. Ve orada cinlerin savaşı var. Gelenleri rahatsız ediyor. Bu bir hesaplaşma. O Ömer biz ölümden dönmüşüz ya. Allahu Ekber. O zaman onların bizim hiç böyle işi yok. Evet, bize alakası yok. He. Nasıl olmuş olsa nasıl olmuş? Bu olay ne zaman olmuş? Bu büyücülerin olayı? Bu olay çok eski. Yaklaşık 480 yıl ve 550 gün. 480 yıl, 550 gün mü? O ne demek ya? 480 yıl, 550. Ortalama 500 yıl önce yani. Çok eski. Daha önce burada yaşayanlar. Hristiyanlar ve Yahudiler ha? Hristiyan, Yahudi ve Mecusi büyücüler. Onlar savaşmış ha? Evet. O sesler onların sesi. Değirmen. Oraya bir ne bırakmışlar? Oraya büyü mü bırakmışlar? Oraya büyük bir tılsım bırakmışlar. Ve bu tılsımla görevli olan cinler var. Allahu Ekber. Onlar bize zarar vermek istediler mi acaba sorsunlar? Bize zarar vermek istediler mi? Biz oraya gittik çünkü bize zarar vermek istediler mi? Siz korunuyorsunuz. Yoksa çoktan zarar gördünüz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ebutan gitti abi. Yani demek ki bir dakika. Şimdi onlar benim anladığım kadarıyla o kanı çıkarmaları, bizi kanlandırmaları, biz burada gidin demek istemeleri. Doğru mu? Evet. Yani bizi... Abi yok kanı sormadık. Ormanı şimdi. Kanı niye sormadık? Evet. Ama hayır benim kendi düşüncem şimdi. Bu kanı bu çıktı. Tamam. Elin kanlandı. Benim burnumdan, başımdan kanlandı. Tamam. Bunlar benim şimdi kafama yatan şu. Acaba bunlar bize buradan gidin mi demek istedi? Abi geldiğinde bir soralım. Bir sor bakayım onu. Bir soralım. Eğer ki deme bak ne dedi? İsteseniz bize zarar verirlerdi. Onlar siz korunuyorsunuz dedi. Korunuyorsunuz. Tamam korunuyor. Yoksa zarar verirler dedi. Ya Ömer rahatladın ha. Abi. Bak Aynen. biz var ya bütün bildiklerimizin hepsi yanlışmış. Abi kızı öğrenmemiz çok iyi oldu. Bak kızı öğrenmemiz iyi oldu. Alakası bile yok. Abi biz şimdi var ya o kız dediğimizin torununun torunu oluyoruz. Doğru. Ne torundur belki de. Belki de. 120 yıl geçmiş aradan. Aynen yok torununun torunu oluyoruz. Öyle mi? Hemen hemen torunun torunu yaşındayız. Kız değil artık nine. Demek ki ölme yok. Yok. Ne kadar sevindim ya. Abi ne kadar büyük bir şeydi ya. İçimize dert olmuştu ya. Acaba o kaybolan kız büyüdüğü zaman belki de ne oldu? Memur mu oldu? Normal bir hayat mı oldu? Abi büyük ihtimal bence benim tahminim buralardan çok uzak bir yerlere götürdüler. Evet, gitti. Uzak bir yerlere götürdü. Orada büyüdü, evlendi ne olduysa artık. Evet. Ebu Tan'a bak ya.
Abi. Ama güzel de bir şey. Ebu Tan'ı var ya, Değil bir mi? İslam'a davet edelim mi? İslam'a mı? Aha. Ömer, selamımıza bile Karşılıklı Ömer'e. Ama bilgin. Ben bir soracağım. Bilgin. Abi bunu ara ara çağıralım mı? Ömer He? çağıralım da sormayalım onu. Sormayalım mı? Onu ancak bizim gücümüz yetmez. Ona ancak dayının gücü yeter. Neyi sormayalım? Onu İslamiyet'e daveti. He. O bize düşmez. Biz bilgilerimizi alalım yeter. Niye düşer abi ya? Ha? Ben bir sorayım ya. Bir sorayım bakayım ne diyecek. Onu en sonunda En son bütün soruları soralım. Şu an bizi duyuyor ama. duyuyor ama ben de o yüzden diyorum ki onu dayıya bırakalım. Dayıya bırakalım. Dayı. Ya dayına bırak Ömer. Çünkü o bizi aşar. Ben şimdi var ya bak, eğer sormasam var ya içime dert olur. Ben de istiyorum Benim sormayı keşke da. sorsaydın. Ben bir sorayım ya. Gene üstünden kalksın. Başında aklıma geldi ya. Hı. Üstünden kalkması için. Yoksa var ya, diyeceğim ki niye geldiği zaman sorsaydın, belki Müslüman orada. Ya belki de bir şey aklına takarım, sorarım. O da düşünür belki sonradan. Evet. Olabilir abi. İslamiyet güzel bir şeydir. İslamiyet barıştır, kardeşliktir değil mi? Güzel Doğru. kardeşim. İslamiyet dinine mensup olup da İslamiyet'i yaşayan bana söylesene kaç tane insan Abi, var ya. herkes Ey kendi güzel bacağından kardeşim. asılır. Ama işte Allahu Teala'mız ey kulum sana kuluna o yolu gösterdin mi? Bize sorulacak. Abi ben sana şunu söyleyeyim mi? Bak. La ilahe illallah Muhammedun Muhammedun Resulullah. Resulullah. Bunu kim söylüyorsa, Bitti. bak kim söylüyorsa cennete girecektir. Tabii ki bak, bunu bir günahkar da söyleyebilir. Gerekli azabı gördükten sonra, cehennemde belki yandıktan sonra ya da büyük azaplarını, günahlarının cenemesini çektikten sonra cennete girecek yani. Bunu söyleyen girecek. Evet. Kalbinde iman varsa yani. O yüzden hani Müslümanlık tebliğ ederim abi, tebliğ bizden. Ömer'e bile bakıyorum da abi sen görüyorsun ben göremiyorum diye gezdiriyorum. Bakayım abi. Yok, ben şu an görmüyorum. Ben görmediğim zaman kamerada da gözükmüyor zaten. Biz onu soralım bakalım. O değirmen. O zaman Ömer, o değirmen de o zaman bunların öyle ya. Değirmen mi? Çünkü bunların zamanında olan bir değirmen ki o çığlıkta olup da atıyorum 480 senedir ondan sonra oraya değirmen yapma şansları yok ki insanlar. Tabii. Değil mi? Mantıklı. Değirmen. O Değirmen. seslerden dolayı. Oraya kim gidebilir gece? Değirmen işte o zamandan kalma. O zaman işte ben benim kafam onu idrak edemiyorum. Demek ki değirmen onlardan kalma. Abi dikkat edersen oradaki herhalde Horasan çimentosuydu ha. Değil mi? Horasan mı? O çimento var ya. Ben bilemem ki. Abi Horasan çimentosu var ya, hani yumurta akıyla yapıyorlar. Oradaki normal çimento değildi o zaman. Ben de 480 sene önce çimento yoktu bence değil mi? Var Ben mı? de Erzurum Horasan anladım abi. Ben de diyorum ne diyorsun? Doğruydu tamam. Şimdi oldu. Horasan yapıştırıcısı Tamam, diyorlar. öyle olabilir. Tabii ki. Niye yoktu ki Ömer? Geç dur. Mısır piramitleri nasıl yaptılar ya? Geç onda şimdi Horasan. düşüyor. Horasan abi Evet yumurta akıyla. Evet. Yumurta kıyma. Aha. Evet. Evet. Geldi mi? Abi oradan buraya gelince çıkıyor bak. O zaman gitmeyelim biz oraya. Ver lan bir. Dur abi. Gitmeyelim oraya ya. Ebu Tan, Burada bekleyelim. biz gidince neden çıkıyorsun, onu sorabilir miyim sana? Koruma veflerinden bahsediyor abi. Tamam. Şimdi anladım. Ebu Tan, bu ormanın dibindeki değirmen taşı. Orada bir taş var. Biz o taşla uğraşırken kan geldi. Bu kana sebep olan şey nedir? O kan size bir oyundu. Neydi? Oyun. Ha. Benim elimin kanaması, bunun hepsini tılsım sahipleri yaptı. Peki sebep ne? Sizi oradan uzaklaştırmak. Benim elimin yanması,
Elim acayip yanıyordu. Sonra buz gibi oldu. Benim de başım da öyleydi. Evet. Fiziki olarak etkilendin. Eğer orada kalmaya devam etseydiniz daha kötü şeyler olacaktı. Geberecektik yani. Allah Allah. Yani geberecektik. Onu Ha. demek istiyorum. Ebu Tan, peki bu değirmendeki olay ormanla aynı olay mı? Değirmenin olayı farklıdır. Ha? Nasıl oldu şimdi bu? Ama dip dibe. Ormandaki büyücülerin intikamı ile değirmen olayı çok farklı. Allah Allah. Değirmen bir kapıdır. Bu kapı yasaklı kapı. Ben sana demedim mi taş yığınları var orada diye. Evet. Aynen orada bir Abi şey var. kapı mı vardı acaba orada? Aynen orada kapı vardı. Bu kapı şehre giriş kapısı. Aha. Onun savaşını yaptı o zaman bunlar. Evet. Sorsana. Bu şehre giriş kapısının savaşını mı yaptılar? Yani şehrin savaşını mı yaptılar? Evet. Ya. O zamanın toplulukları birbirlerini istemiyordu. Vay arkadaş. Aman yarabbim. Ulan biz neye bulaşmışız böyle ya? Bakar mısın abi ya? Allah Allah. Ebu Tan. İslam'a geçmeyi düşündün mü hiç? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Aha. Gitti. Ne oldu cevap vermedi. Dur bakayım ben. Abi Oraya gitmeyelim. Oraya gittiğimiz zaman bekleyelim çıksın değil mi? Ha, buraya bekledim ya. Gittik mi çıkmıyor dur ya. Cevap vermedi. Abi kötü bir şey de Evet, yapmadı. ben sana ne dedim? Orada taş yığınları vardı. Aha. Gördün değil mi o taş yığınlarını? Aynen abi. Ben sana onu demeye çalıştım. Dün ne zamandı? 3 akşam önce miydi bu? Unuttun mu? Ne zaman bir şey yaptık orada? 2 gün önce. 2 gün önce. Ne dedim ben sana? Orada büyük taş yığınları var. Bu neyin nesi? Evet. Şimdi, Tabii bu video yayınlandığında biz oraya 4 gün önce gitmiş olduk. Evet. olarak. Şu an çekim yaptığımız gün taş yığınları vardı. Sen dedin ki burada bir şeyler var. Bir şeyler Yapı var. mı vardı dedin. var orada bir şey. Resmen kapatmışlar orayı. Yani bizim demek ki orayla bizim insanoğlunun hiçbir alakamız olmayan bir yere biz gidiyoruz. Ha çünkü dünyada biliyorsun böyle milyonlarca belki yerler var. Evet. Ha biz niye gittik ki oraya? Abi şöyle bir gelsene. Of. Bak abi. Şimdi var ya. Şimdi Ebu Tan. Geldi mi? Ha bende. Ebu Tan. Abi bunun anlatmasına göre. Ormanın orada bir şehir kapısı varmış bak. Şehir kapısı. Ve bu şehir kapısından girmek isteyenler bence bu taraftakiler ya Hristiyandı, bu taraftakiler Yahudiydi. Bir de Mecusi bir topluluk vardı. Üç topluluk birbirine savaşmış orada. Bunların büyücüleri artık demek ki birbirlerine güçleri yetmediği için büyücülerle Devreye devreye soktular. soktular. Büyücüler buraya şey bıraktılar. Artık bir lanet ve bir büyü bıraktılar. Hepsi savaş içindeler şu an. Bak şimdi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bulmaca ne güzel çözülüyor. Bu sesleri bu çocuklu yüzyıllardan beri söylüyorlar ya. Aha. Ne oldu? Bundan kaç sene? 120 yıl önce mi dedi? 120 yıl önce kız. Kız çocuk alakası bile yok. Yokmuş. Onun dedikodusu yapıldı. Neymiş? Kız çocuğu bağırıyor. Alakası bile yokmuş bak. Bak görüyor musun? Kız Abi çocuk ben tek kaybolmadı. başıma gittim ormanda kız çocuğu aradım ya. Ya bunlar nasıl insanlar ben anlamadım ki. Bak buyur işte. Ormanda kız çocuğunu aradım ya resmen ormanda kız çocuğu. Bir de o kadar üzüldüm ki ben bir hafta boyunca psikolojim bozuldu ya. Dedim şimdi o kız oraya gitti ormanda kayboldu ya aklıma geliyor. Bu işi çözmem lazım. Alakası bile olmayan hani bırak Ömer'im bizi izleyen kardeşlerimizin bile belki beyni bulandı biliyor musun? Evet. Ve 120 yıl önce olmuş bir olay. Daha şimdi çoktan ölmüştür. Yaşlanıp ölmüştür tabii. Tabii ki. Ve biz o nine için Ve de o nine de yaşamış bak.
Yaşamış ha. Bak ne güzel de yaşamış. Ne güzel ömrünü yaşamış. Yaşamış. Biz de neyin peşine gidiyoruz? Ama ne kadar üzüldük ya. Bizi izleyen çok insan var, çok üzüldü. Üzülmez mi ya? O videoyu çekti. Şimdi biz ne yaptık? Biz şimdi bizi izleyen kardeşlerimize karşı bile biz ikimiz vebal altına girdik biliyor musun? Abi yanlış yok, bilgi yaptığımız için. şu an biz bilseydik tamam ben Ha, bir tamam. O Abi ayrı ben bir şey. araştırmasaydım bu kalacaktı böyle değil mi? Kalacaktı. Şöyle biz eğer ki mesela biz bilseydik, yanlış bir şey söyleseydik öyle olurdu. Ama biz de bilmiyorduk. Ama biz ne yapacağız şimdi? Geldi mi? Yok abi bakmıyorum ben. Yok. Bak, burada zaten yok. Şey yapalım madem kardeşim. Son sorularımızı soralım. Bizim işimiz orayla olmasın. Ya biz ne yapalım? Çünkü onların orada kendi bir hayatı var. Evet. Onlarla bizim de işimiz olmaz. Abi şimdi değirmen taşını, o kanı öğrendik. Kanı da demek abi fiziki bir şey dedik de. Değil. Ama ben o gün bıçak şeyi hissettim abi. Ama kesilme şey. Ne dedi? Şu var. Ben dalı tuttuğumda var ya. Ben dalı tuttuğumda kanı gördüm. Elim orada kesildi sandım. Benim elim daha önceden Daha önceden var. Bak sen bana ne dedin? Eşref abi kan. Ben dedim ben sana burnumdan mı geliyor? Bak sonra benim burnumdan. Ama benim de burnumdan gelmiyor. Böyle abi. Bu nasıl oluyor? Ben şimdi hiç acı hissetmedim bak. Ya yok bir yanma vardı zaten. Abi o taraftan gelirken dala doğru ben biraz bayırdı ya. Dedim dalı tutayım. Dalı tuttuğum an elimdeki kanı gördüm. Hatta çektim elimi. Elimi çektim dedim ki acaba şey mi kesti? Halbuki benim elim daha önceden kanamış. Kanlanmış. Kanlı yürüyormuşum ben. Sonradan dalı tutunca halbuki dalda bir şey yok. Dalı tutunca ben dal kesti sandım. Ömer burada bizim eğer ki veskimiz olmasaydı biz orada ben sana bir şey söyleyeyim. Koruma veskimiz. Biz orada bir canımızı teslim ederdik ben sana söyleyeyim. Abi biz o gün büyük bir Bismillahirrahmanirrahim duasını da okumadık. Başımıza bu geldi. Bir de şu da iyi oldu. Bak yanlış anlama Ömer'im. İzleyiciler yanlış anlamasın. Belki de o duayı okumamakta da bir hayır var biliyor musun? Abi o duayı bize unutturdular. Unutturdular. Çünkü niye biliyor musun? Eğer biz o duayı okusaydık bunlar bize tam olarak biz onları tekrar yine rahatsız edecektik. Bak, bir daha gidecektik biz oraya. Belki de o taşı alıp gelecek. Her şey başımıza daha büyük musibet gelecekti. Belki bizim o duayı senin o duayı okumaman belki Rahmani. Olabilir. Bak Rahmani bir daha oraya niye? Çünkü bizim öyle yerlere gidip de rahatsız etme hakkımız yok. Abi tehlike ama nasıl bir tehlike atlattık gördün mü? Ya tehlike atlatmak ne kelime ya? Benim burnum kanadı, başım kanadı. Heh. Benim elim kanamış. Ama kesilen bir yerimiz yok. Kesilen bir yer yok. Bu Benim elim acayip şey oluyordu. Yanıyordu sonradan buz gibi oldu. Ve benim başın yanıyordu. Burnumun sol tarafında çok pis koku geliyor. Sağ tarafımı artık resmen burnumun sol tarafını kapatıp sağ tarafıyla nefes almaya başladım. Evet. Abi bu olayı çözmüş gibiyiz şu an. Şimdi en son şu soruları soracağız. Ebu Tan gelsin en son. Bakalım ne diyelim en son? Tamam değirmeni söyledi. Şeyi soracağız. Yani bunları hani biz oraya bir daha gidelim mi, gitmeyelim mi? Çünkü bak dayın ne dedi? Her şeyi sorun. Evet. Hani bunları soracağız. Tamam. Yani demek ki orası daha önceden 500 sene desek ortalama orası demek bir yerleşim yeriymiş. Büyük bir yerleşim yeri ki 3 ırk yaşıyormuş orada. Abi bu topraklarda çok yaşamış. Çok yok. Türkiye'nin her tarafında var. Aynen. Menükler yaşamış. Romalılar yaşamış. Herkes yaşamış. Rumlar yaşamış. Bir sürü ırk yaşamış. Irk yaşamış. Türkiye'de yani saysam bir sürü ırk gelmiş buraya. Biz şunu soralım. Geldiği zaman. Ha. Biz bir de oraya hani gitmek istesek izin belki de vermeyecek. Belki ya da orayı bilmiyorum. Şey yapalım abi. Ne? Tabii şimdi değil. O ormandaki sıkıntıyı nasıl giderelim? Ömer. Bak ne dediğim, ne demeye çalışıyor? Anlamadım ki abim. Rahatsız etmeyeceksin onları. Abi etmeyeceksin de öyle mi kalacak orası? Onu Allah-u Teala'nın belki vermiş olduğu bir azap, bir ceza. Bilemiyorsun ki. Farz et ben aldım orayı. Nereye? Ormanı. Tamam. Orada tam öyle kalmaması lazım abi. Yok gerek yok. Sonuçta insanoğlunun sonuçta bizim topraklar burası. Ya sen ormanı alır ben bizim Hakan'a ya da
Komutana satarız. Ne yapalım? Başka bir çare yok. Ha. Komutana satalım. Verir komutana gider. Abi ben bırakmam peşini, orayı temizleriz abi. Eğer Abicim. bir ay sonra, eğer bir yıl sonra orayı temizlememiz lazım abi. Ömer'im ben sana bir şey söyleyeyim abi. Hı. Ben de bildiğim kadarıyla bizim orayı temizleme şansımız yok. Nasıl yok? Çünkü orası onların yuvası. Orada Abi yuvası da Ha. ben yaparım abi. İmkansız diye bir şey yok abi. Ama Bunu sen benden iyi dahi bilmen lazım. bak imkansız diye bir şey yok, doğru. Ama şu da var. Hiç kimseyi kendi yerinden, kendi toprağından da atmaya hakkımız yok. Bu da var. Belki orası onların toprağı, evet toprağı. 3 kabile diyorsun bak. 3 kabile bu toprağı. Evet. Belki de bunların cezalı olduğu yer. Abi belki de ama bilmiyorum ya ben. Olabilir mi sence? Ne diyorum ben sana? Şimdi sen gelsen. Hı. Sen gelsen. Beni toprağımdan çıkarsan. Ben sana bunun müsaadesini vermem. Ama biz insanız abi. Bak ama onları da Allah-u Teala yarattı Ömer'im. Allah-u Teala Bak, yarattı geldi abi. mi bir soralım. Neyse abi tamam. Bakıyorum çıkıyor. Şimdi karşıya geçelim çıkacak bunlar. Burada çünkü. Ömer cevap verin yoruluyor değil mi? Aynen abi. Yoruluyor. Yok kaldıkça yoruluyor, enerji tüketiyor abi. Enerji tükeniyor. Bak şimdi. Tam. İşte bak. Bak abi gelmiş. Bak ben sana dedim. Boynu bükük Edip Utan. Ver bir şey. Ebutan. Çok güzel ismi var ya. Ne demek? İsmin çok güzel. Ebutan. Biz eğer oraya gidersek o ormandaki sıkıntıyı giderebilir miyiz? Yani benim orayı temizleme şansım var mı? Tabii ki bunu yapabilirsin. Yalnız orada azap çekmesi gerekenler var. Yani gitme. Bir o kadar da çeksinler. Bunu hak ettiler. Tamam. Biz orayı temizlesek belki de biz onlara yardım etmiş olacağız. Öyle mi? Sanki abi. Evet. Ebutan. Oraya bir şey tılsım define falan var mıdır onu soralım mı? Bir zahmet. Çünkü define varsa tılsım yapıyorlar. Ebutan orada değerli veya kıymetli bir şey var mıdır? Onun için mi tılsım yapmışlar? Hayır, kıymetli hiçbir şey yok. Nasıl? O zaman bunlar birbirlerine yapılır. Oradaki tılsım ve savaş çok ayrı. Bu dinler arası hesaplaşma. Tamam. İşte diyorum bak. Manevi güç şeyi var. Değeri var. Evet. Yani bizden hiç alakası yok. Orada çok büyük bir ayin yapıldı. Tamam. Ve bu ayinde kedi kanları akıtıldı. Uy. Ateistler diye. Ateist mi? Satanistler abi. Ama neydi? Satanist. Satanist. Ebutan. Bize çok güzel bilgiler verdin. Seni her istediğimizde çağırabilir miyiz? Buna izin verilirse evet. Bu da mı izin alıp gidiyor? Allah Allah. Abi kafa nasıl oynuyor bak. Abi yüzü insan bunun. Yok canım ne alakası var? Hani dayın dedi ya korkmayın bütün bilgi alırsınız diye. Ebutan bir şey soracağım sana. Kendi aranızda ibadetiniz nasıl? Sen şu an Hristiyansın değil mi? Hristiyan. Hristiyan mıydı abi? Dayın Hristiyan dedi ya. Evet. Müslüman o olabilir de dedi yani ileriye doğru değil. Ha. Peki. Sana sorduğum soruyu düşündün mü? Müslüman olmayı hiç düşündün mü?
Kayboldu, cevap vermedi. Ömer bir daha sorma. Abi bir daha sormuyor. Belki istemiyordur ya. İstemiyor. Belki istemiyor. Herkesin doğrusu kendine. Şu vardır. İster ama söylemez. He? Belki yani ister söylemez. Belki de örnek olmamak için başkalarına. Ömer, Kendi o yanındakiler. kadar büyük bir yanlış bir şey girmişiz ki abicim. Evet. Hani bizim 10 kat, 20 kat aşacak bir boyuta şeye gere gitmişiz. Evet. Hiç uğraşmayacağımız bir şeye uğraşmışız. Dayı Allah razı olsun dayımızdan. Evet. Bu zatı da bu günü de bize gönderdi. Bize bilgi sahibi ettin. Çocuk dedik alakası bile yok. Hiç alakası yok. Define dedik alakası bile yok. Abi ben de define zannediyordum. Ama şimdi ne olacak? Güzel kardeşlerimden biz özür dileyeceğiz. Yanlış bilgi olmuş. Ne konuda abi? Hani ya gittik yani çığlık ormanı çocuk var hani. Abi yanlış bilgi vermedik ki biz araştırma üzerine gittik. Ama Ama böyle bir olay var. Bak böyle bir olay var. Tamam ortada. Ama millet ne diyor 20 sene önce olmuş, 30 sene önce alakası bile yok. Ama sonuçta araştırıyoruz abi. Araştırıyoruz ama araştırmamız dayı olmasa belki biz daha da ileriye doğru bırak bir kaosa gidecektik. Abi ben dayımla görüşmeseydim belki de ne yapacaktık biliyor musun? Ben dedim ya biz buraya bir daha gidelim. Başımıza büyük Dayıma şey olacak. sormasaydım biz buraya bir daha gidecektik. Kim bilir orada daha neler yapacaktık. Bu sefer ağzımızdan gözümüzden kan gelecek. Belki canımızın olacaktık abicim. Ya bak bizim bir hani bildiğimiz dedik hiçbirinin alakası bile yokmuş. Evet. Bak görüyor musun? Nereden nereye geldik? Ya? Aynen abi. Böyle şok içindeyim ya. Şok içindeyim. Abi çok şey söyleyecek bu da. Biz şimdi bu olay için çağırdık ya. Yormayalım. Dayım da bu olay için verdi. Şimdi o yüzden ben başka soru sormak istemiyorum. Hiç yormayalım. Başka bir sorular sormak istemiyorum. Eğer ki önemli sorular soracaksak, eğer ki hani dedi ya izin verirse tabii sorabiliriz. İzin verirse bize bir daha davetini yaparız. Tamam. Tabii ki Ramazan'dan sonra. Tamam. Davetini yaparız. Gene güzelce sorularımızı sorarız buna. Sağlam sorular. Bazı arkadaşlarımız bana diyor ki çağırıyorsun saçma soru soruyorsun. Çağırıyorsun dalga geçiyorsun. Bakın biz Eşref abiyle beraber sizin düşündüğünüz gibi değiliz. Bak şimdi Eşref abiyle ben çağırıyoruz işte hani dalga geçmiyoruz aslında. Biz hak edene hak ettiğini veriyoruz. Bakın bu dalga geçiyor dediğimiz kişi var ya çağırdığımız varlık yani çoğu insana sıkıntı veren bir varlıktır. Çoğu insana ateşe sürükleyen bir varlıktır. Şimdi biz niye dalga geçiyoruz? Geldiği zaman ben anlıyorum. Ben kendim davetini kendim yaptığım için ben buna soru sorduğum zaman bana cevap vermeyeceğini biliyorum. Çünkü gıcık bir insana ne yaparsın abi? Bir şey sorur musun? Hayatta. Gıcık birinden bir şey öğrenmek ister misin? Sana yanlış bir şey. Ben de bunu çağırdığım zaman gıcık bir varlığa ben bunu soru sormayı geç artık bununla nasıl iletişim kurabilirim? Ne şekilde bir yol bulabilirim? Ben onun derdine düşüyorum. O sırada da tabii saçma sapan bir şeyler soruyorum ki tepkisini ölçüyor. Ya tabii illa ki biz kendi aramızda konuşuyoruz. Şimdi diyor ki aranızda konuşup dalga geçiyorsunuz yüzüyle, kaşıyla bilmem neyle. Ya onu diyen çok var Ha, ya. arkadaşım şöyle bir şey var. O yüzü kaşı onun kendi yüzü kaşı değil. Büründüğü şekil. Bir tanesi yazmış. Ben o arkadaşı ben hiç yorumlarda görmedim. Cevap yazacaktım ben. Nereye basıp Ne yazılacağını yazmış abi? sonra vazgeçtim. Çok saçma soru soruyorsunuz. Ülken hali ne olacak? Abi ülkenin ya hali. oğlum ülken Ya halini kardeşim. nereden bilecek ya? Onlar ileride- nereden bilsin onu ya? Bu bir gayiptir gayb. Gaybın ne olduğunu biliyor musunuz? Gayb Allah Zülcelal'ın bildiği. Yani ileride ne olacak? Bunu bilmez. Bu varlıklar bilmez. Bakın. ülkenin Nereden hali. bilecek bunlar? Yok işte şu devletle bu devlet arasındaki şey ne olacak? Şimdi isim vermek istemiyorum. Ya onlar da bilmez. Ortada bir komplo teorisi vardır. Bir taraf der ki işte biz yapacağız, edeceğiz, halledeceğiz, kazanacağız. Öbür taraf da der biz yapacağız, edeceğiz, kazanacağız. Tamam. Kimin gücü çok, kimin gücü az? Bunlar bizi ilgilendirmez. Bir de çok önemli sorular var. Diyor ki hani çok önemli soruları niye soruyorsun? Ben çok önemli soruları siz düşünebiliyor musunuz? Böyle ulu ortalık yerde soracağımı. Düşünebiliyor Ya musunuz? böyle bir şey var mı ya? Ulu ortalık yerde ben çok önemli soruları sormam. Şimdi şu var. Bunlar senin arkadaşını bilirler. Bilirler. Evet. Geçen ki benim mesela biri demiş ki ya dedi
Eşref abinin sorduğu soruya bak. 3 çuval fındığı çalınmış. Ya be mübarek kardeşim. Ya Soru soracaksın. Bundan umudunu kesersen ne sorursun? Bu Ben fındığı da sorurum. Bu gerçekten de doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Benim derdim fındık mı? Sarı Harun dedi. Evet, Harun Sarı benim arkadaşım. Ailecek gidip gelmem. Kahve arkadaşım. Köyden tanıdım. Köyden benim komşum. Evet. Köyün bir tarafında oturur, bir tarafında ben otururum. Aynen. Şimdi o onu nereden biliyor? Demek ki bize soruyu gerçekten doğru. Yani bir iletişim sağlayabiliyorsun. İşte onunla Orada mı? Şimdi abi oradaki o ortam, şimdi bunlar kolay işler değil. Davet yapıldığı zaman o ortam çok farklı bir ortam oluyor. Şimdi benim durmam. Eşref abiyle beraber başka kimse yok. Düşün, bir sesimizi çıkarsak kimse bizi duymaz. Öyle yerlere gidiyoruz. Abi o ortam, o ambiyans var ya, oradaki psikoloji çok farklı bir şey. İster istemez hani ya siz olsanız bırak şakayı, kendi aranızda belki konuşamazsınız. Ya kardeşim bunu eleştirenler için söylüyorum. Bizim ailemiz için ailemiz zaten biliyor neyin ne olduğunu. Şimdi geçenkinde sen beni görüyorsun ama ben değilim. Evet. Benim senin yanına bir gelmem vardı Ömer kardeşim. Evet. O bana o fındık ağaçları, o sular bana otoban geldi. Sana bir şey olacak diye. Ya. Kalbimin tövbe olsun nereden çarptığını bile bilmiyorum. Parmak ya bir insan ayak parmağı atar mı Ömer? Ayak parmağım güp 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 kalp sesi çıkıyordu. O korku bana yetti. Şimdi ekranda izlemek o insanlara çok iyi geliyor. Ama bizim ailemizdeki 55 bin, 56 bin ailemiz bizim ne çektiğimizi çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Çoğu da diyor işte hani çok tehlikeli yerlere girmeyin. Ama mecbur ya hemen hemen hepsi diyor. Bak şimdi güzel kardeşlerim bir adım atıyorsun. Biz Ömer'le diyoruz ki Ömer diyor Eşref abi bir adımda gidelim. Gidelim ama kendimizi ne yapıyoruz bu sefer? Bir olayın içinde buluyoruz. Evet. Şimdi niye? Hani merak ediyoruz ya acaba burada ne kadar çıkar? Hani burada ne olur? Aynen abi. Burada çıkmadı acaba burada daha iyisi çıkar. Hani biz onun için uğraşıyoruz. Tamam bazen düşüyoruz, bazen kalkıyoruz, bazen affedersin özürcü ağzımızdan Ömer hocanız bak ben bile hocam diyorum hani burada hocam olarak söylemiyorum. Ben abisi diyorum ama dışarıda Ömer'im ben sana ne diyorum? Hocam diyorum. Evet. Bak, ya işte evet. Ben sana hocam diyorum. Eşref abi bana hocam diyor. Bir de bazen böyle videoda şey diyebiliyor. Hani ağzından Eşref abinin konuşma şekli öyle bak. Mesela lan diyor bana. İşte bana hani oğlum diyor. Çünkü benim büyüğüm o. Hani ben o şey... Sevdiğimden diyorum bunu. Yani o aslında Eşref abinin gerçekten video dışında, çekim dışında bizim iletişimimiz, yani saygı çerçevemiz çok farklı. Daha bir başka. Allah razı olsun bana duyduğu saygıyı gördüğüm zaman ben ona daha çok saygı duyuyorum. Ben saygıda asla, ne dedim ben, asla kusur etmem. Bunu da koyayım Hakan Afın'da da kaldı elimde. Asla saygıda kusur etmem. Ama işte bak araya giren o kardeşlerime söylüyorum. Bakın apuk supuk yazılar yazıyorsunuz. Biz 56 bin kişilik bir aileyiz. Ve benim de bu ailenin içinde katkılarınız Allah razı olsun hepinizden. Ama güzel kardeşlerim biraz hani şeyinize dikkat edin. Size çok kolay geliyor. Siz bizim bazı çekimlerde arkadaşlar bir kere bir düşmüştüm. Evet. Bir ablamız çok güldü. Hakkım ona helal olsun sonsuz. O düşmek var ya, biz Ömer kardeşimize bir yerden düştük. Evet. Saatlerce zor çıktık. Evet abi. Ama kamerada yok. Üstümüz başımız çamur olmuştu. Evet kamerada yok. Kaç sefer yok. Biz kaç sefer dereye uçtuk. Ama o ayağım bataklığa battığı zaman çekiyorum çıkmıyor, daha da aşağıya iniyor. Abi ne yapacağız? Bu kolay bir şey değil. Abi vallahi ne diyelim? Yaşayan bilir abi. Ne diyeyim ben de? Ama bak ailemiz 56 bin ailemiz olan üyemiz, ailelerimiz hepsini biliyor. Biliyor abi. Onlar biliyor. Onlar bizim başımızın tacıdır. Gerçekten ben hepsini çok seviyorum. Yani biz ailenin içindeyiz bilmiyorum hani eleştiren de oluyor. Yapacağız. İlla ki eleştirsinler biz aydınlatacağız. Zaman gelecek. Şimdi ben şu an ailemize sesleniyorum. Benim kafamda Ömer hocamız dedi ki Eşref abi kafanda bir şey var mı? Var. Ne var? Araştırma var. Çünkü Ömer'im daha derin araştırmalarımız var. Derin araştırmalarımız var. Evet. Çok merak ettiğim yerler var. Evet var. Abi şu zaten şu. Ben abi bu arada Ebu Tan'a bakıyorum da
Yok, Şu an Ebu Tan ne demek ki? Çok da güzel bir isim var ha. Ebu Tan. Tan güzel bir isim Ha, abi. güzel bir isim. Evet. Tam Müslüman ismi gibi ama bilmiyorum da. Abi bizim şimdi bu yaptığımız davetler hani senin bana verdiğin kitaplar zaten araştırma üzerine devamlı yapıyorum ya. Kendim kitap hazırlıyorum. Tafsir yapıyorum, çiziyorum. İşte bu geldi, bu gelmedi, şu geldi, resim çiziyorum. Altına davetin kısa şeklini çiziyorum. Bu davetleri bittikten sonra biz daha değişik araştırmalara geçeceğiz. Evet, öyle yapacağız. Biz daha farklı yerlere gideceğiz. Mesela şu, Lubeyne köyü. Bu Kıbledere köyü. Ondan sonra Nevşehir'de bir yer var. Orası. Antalya'da terk edilmiş bir köy var. Buralara gideceğiz. Oranın ne şekilde, ne akıbette olduğunu oraları öğrenip sizinle beraber paylaşacağız. Ya çok var kardeşim mesela. Belki kim bilir nerelere gideceğiz. Var. Hatay'da var. Hatay derken Allah kurban olduğum kardeşlerim. O depremzelik yardım, Hatay'da yardım, hani hepsine. Hatay'da ben 11 gün kaldıydım. Buradan biz gittiydik. Ben Hatay'a daha önceden İskenderun'a gitmiştim. Bir askerimiz vardı, bir arkadaşımın oğlu. Dedi ki Hikmet gel gidelim dedi. Gittik. Sonra bir işte geçen sene o deprem bittiğimizde Hatay'ın heysi bile yok. Yoktu. Hatay'ın hayası bile yok çünkü yerle bir oldu. Yerle bir olmuş. Abi şöyle bir şey var. Ben şimdi benim mağazam var Adana'da. Mobilya mağazası. Ben şimdi Antakya'ya gidiyordum abi. Oradan benim döşemecilerim oradaydı. Bu koltuk, oturma gruplarını yapan döşemeciler oradaydı. Ben gidiyordum devamlı oraya. Hatay benim bir memleketim gibi olmuştu. Çünkü devamlı oradaydım. Dostlarım orada. Halen de oradalar. Yani vefat edenler var. Abi şöyle bir şey oldu biliyor musun? Şimdi ben mağazada işte satış yapıyorum. Mağazada satış yaptığım zaman işte WhatsApp'ta devamlı görüşüyorum. Malzemeciyle görüşüyorum. İşte kart çekeceğim. Fabrikayla görüşüyorum. Kartı atıyorum. Diyorum ki işte şu kart çekilecek. Depremden bir gün sonra benim o bir gün önce görüştüğüm arkadaş çünkü cumartesi günü işimiz vardı. Ondan sonra deprem olduktan sonra bir mesaj geldi. İşte benim malzemecimin telefonundan. Diyor ki işte dayım ve çocukları vefat etti. Ben onu yeğeniyim. İşte sevenlerine duyurulur. İnan ki çöktüm. Yani öyle bir sıkıntı, öyle bir şey. Ve oraya gittim abi. Ben her yerini biliyorum, iyi kötü. Her yeri yerle bir olmuş. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin kardeşim, çünkü ben 99 depremini buradayken, o deprem olunca değil mi, ailem Sakarya'da diye, ben Sakarya'yı gördüğümde zaten benim yüreklerim yaralıydı. Evet abi. Sakarya diye bir yer neredeydi ya? Abi O bilmiyorum da. neydi ya? Sakarya zamanı. Abi şunu var abi. Tayvan'da deprem oldu. 10 kişi ölmüş biliyor musun? 7.4 deprem oldu. 10 kişi ölmüş. Ve binalar, koca koca binalar hafiften yan yatmış. Bizim bütün Antakya'nın bütün binaları Yerleri. hepsi tuz. Paket gibi. Tuz. Ne diyeyim? Ya şimdi şunu da diyeceğim. Ömer'im, bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımız çok sohbet ediyormuş, rahatsız oluyorlarmış. Onlara ben buraya bir kısa bir mesaj göndereyim. Güzel kardeşlerim. Ailemizden değil onlar. Değillermiş. Değil abi. Abone olmayan arkadaşlar yazıyor. O kardeşlerimize söyleyeyim. Eğer ki biz sohbet etmiyoruz, biz davet esnasında ne yapacağımızı bazı insan şaşırıyor. Gelip gelmiyor diye. Evet. Aha da bakın kardeşlerim. Yok. Kusura bakma. Hani o arkadaşlarımıza söylüyorum. Hani biz sohbet değil. Biz ailemiz içinde de biz ne diyeceğimizi çok iyi biliriz. Abi ya davetlerim var. 2 saat sürüyor, 3 saat sürüyor. Bekliyorsun. Daveti ben yapıyorum. Tamam daveti yapıyorum. Bir bakıyorum yarım saat sonra çıkıyor. 40 dakika sonra çıkıyor. Batarya bitiyor, ne oluyor? Bataryayı değiştiriyoruz. Şu an bakın bekliyorum. Benim normalde daha önceden olsaydı eski videolarımda buraları kesiyordum. Hiç eklemiyordum. Abim kesmeyeceksin. Batarya bitin, batarya değiştireceksin. Evet. Ha, geçenlere bak biliyorsun da 3-4 daveti biz kestik. 40 dakika geçti, 40. Ne yapalım? kesiyor. Kestik. Başka Şu da var. çaremiz yok. Bazı videolarımda bakın kesintiler oluyor, takılmalar oluyor. O takılmalar benim kameradan oluyor. Abi kameram bazen takıyor böyle hani. Mesela gidiyor ya böyle duruyor sonra devam ediyor, takılıyor. Bunlar oluyor. O 2 sefer yağışlı havada çektim ya. Ondan sonra Ama o yağmur neydi ya? ondan sonra olmaya başladı. Ondan önce de oluyordu. Şimdi bir de mesela abi davet olduğu zaman sonuçta bir manyetik bir enerji oluyor. O sırada cihaz, kamera etkileniyor. Yani illaki böyle bir hafif bir kayıtta bir sıkıntı oluyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi ilk o enerji şeyde görünüyor ya da kayboluyor.
Kaybolduğu an benim mercek o an mesela odaklamayı yapamıyor. Hani bir görüntü böyle bir değişik oluyor. Bir tuhaf oluyor. O gerçek olduğu için. Benim İngilizcem kuvvetli o. Bir Hakan'ım öyle dedi ya. Eşref abi İngilizce öğrenmişti ya. Havari mavari ne var diyordum ya. Onun gibi ben şey yaparız. Ömer. Abi bu herhalde gelmeyecek. Ömer. Bu gelecek de. Şuraya geçilip tövbe olsun bu gelecek. Gelecek mi? Bak hadi görürsün. Niye gelmiyor acaba? Ortadan yazıyor ya. Biz konuşuyoruz ya. He. Ondan olabilir. Bence gelmeyecek. Oradan bakalım mı bir daha? Bakalım. Bakalım abi. Arkadaşlar daveti kapattım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bizim yaşadığımız bu olayların hepsi çözüme kavuştu. Kavuştuğunu zannediyoruz. Ki Evet. İnşallah da öyledir. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Bugünkü videomuz buraya kadar. Videomuzu beğenip kanala da abone değilseniz abone olun. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere kardeşlerim benim.